Seni deli gibi kıskanıyorum. Sen sadece benimsin ve seni kimseye vermem. Sakın bırakma. Ben sadece seninim. Seni o kadar çok seviyorum ki hayatımı sensiz hayal bile edemiyorum. Alya'nın ayrı yaşamaya başlaması, Cihan için ciddi bir sınav haline gelir. Aralarındaki mesafe, duygularını azaltmaz, aksine daha da yoğunlaştırır. Bu durum özellikle Alya'nın yanında yeni bir adamın yaşadığını fark ettiği anda daha da yoğunlaşır. Alya'nın sadakatinden şüphe duymasına neden olacak hiçbir sebep göstermemesine rağmen, bu adamın yanında bulunması Cihan'da güçlü bir kıskançlık duygusuna yol açar. Bu içsel gerilim Cihan'ı Alya ile daha sık birlikte olmak için her fırsatı aramaya iter. Davranışları daha aktif ve hatta biraz gösterişli hale gelir. Çünkü sadece onu görmek istemekle kalmaz. Aynı zamanda bilinçaltında başkalarına onun özgür olmadığını ve onunla bir bağlantısı olduğunu göstermeye çalışır. Alya için bu tür davranışlar beklenmedik ve tamamen anlaşılmaz hale gelir. Bu kıskançlığın nedenlerini göremez, bu ısrarcı davranışlarından ve gizli gerilimden rahatsız olmaya başlar. Cihan ruh halindeki bu değişikliği oldukça çabuk fark eder ve sınırları aşmaya başladığını anlar. Cihan kıskançlığının Alya'ya olan güvensizliğinden değil, onu kaybetme korkusundan kaynaklandığına kendini ikna etmeye çalışır. Alya ise duygularının değişmediğini ve hayatında sevdiği tek bir adam olduğunu açıkça belirtir. Bundan sonra Cihan malikanede birlikte vakit geçirmeyi önerir. Malikanede buluştuklarında Cihan onunla yalnız kalmak ve yarım kalan konuşmayı tamamlamak için bir an bulur. Alya bu konuşmamın sebebinin yine yeni komşusuyla ilgili olduğunu tahmin eder, çünkü bu konu Cihan'ı açıkça rahatsız etmektedir. Kapalı odada bu konuya tekrar döner, ancak keskin duygular olmadan, duygularını ve kıskançlığının nedenlerini daha açık bir şekilde açıklar. Bu sefer Alya'nın tepkisi öncekinden farklıdır. Bunu artık baskı veya güvensizlik olarak algılamaz, aksine duygularının bir tezahürü olarak görür. Ona bu kadar değer verdiğini ve onu kaybetmekten korktuğunu fark etmesi, durum hakkındaki algısını değiştirir. Sinirlenmek yerine hafif bir duygusal tepki belirir ve bu ilginin ona karşı kayıtsız olmadığını gösterir. Cihan Meryem'in ruh halindeki değişimi görünce, aralarındaki gerginliğin kalmadığından emin olmak için bir süre onu izler. Ardından mesafeyi azaltır, onu kendine yaklaştırır ve duygularının kontrolü ele geçirmesine izin verir. Cihan'ın ondan vazgeçeceği ve tavrının değişmeyeceği düşüncesi aklından çıkmaz. Sonuçta bu durum çatışmaya yol açmaz, aksine birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Ayrılığa neden olabilecek kıskançlık, aralarındaki bağın gücünü ve açık diyaloğun önemini bir kez daha vurgulayan bir faktöre dönüşür. Zamanla Alya Meryem'in davranışlarını daha yakından incelemeye başlar ve daha önce görünmeyen ayrıntıları fark eder. İlk başta geçmişten birinin sıradan bir varlığı gibi görünen şey, yavaş yavaş farklı bir anlam kazanır. Alya Meryem'in duygularının tamamen kaybolmadığı ve hala Cihan'a duygusal olarak bağlı olduğu sonucuna varır. Alya'nın davranışlarında doğrudan dile getirilmese bile, ilişkilerin yeniden kurulmasına dair gizli bir umut var. Bu farkındalık Alya için tarafsız kalmıyor. Cihan'a güvenmesine rağmen, durumu tamamen görmezden gelemiyor çünkü ondan değil, Meryem'den potansiyel bir tehdit görüyor. Bunu kendine saklamamaya karar veriyor ve gözlemlerini açıkça paylaşarak içsel geriliminin nedenini tam olarak açıklıyor. Cihan onun sözlerini ciddiye alıyor ve bu durumun açıklığa kavuşturulmazsa gereksiz deneyimlere yol açabileceğini anlıyor. Alya'nın en ufak bir şüphe duymasını engellemek ve aynı zamanda Meryem'in yanlış beklentilere kapılmasını önlemek onun için önemli. Böyle bir konuda belirsizliğin durumu daha da karmaşıklaştıracağını ve yeni çatışmalara yol açabileceğini fark ediyor. Bu yüzden doğrudan ve belirsizliğe yer vermeden hareket etmeye karar veriyor. Pozisyonunu açıkça ortaya koyuyor, duygularının net bir yönü olduğunu ve alternatiflere yer bırakmadığını belirtiyor. Cihan geçmişte Meryem ile arasında duygular ve ortak bir geçmiş olduğunu inkar etmiyor. Ancak aynı zamanda bunun artık mevcut hayatını etkilemeyen tamamlanmış bir aşama olduğunu vurguluyor.
bu yaklaşım net sınırlar koymasına ve belirsizliği ortadan kaldırmasına olanak tanıyor. Cihan sadece Aliye ile olan ilişkisini korumakla kalmıyor, aynı zamanda Meryem'in devam edebilecek yanılsamalarından da mahrum bırakıyor. Seçiminde tutarlılık ve güven sergileyerek, hayatını bağladığı tek kadının Aliye olduğunu vurguluyor. Sonuç olarak bu durum Cihan'ın ilişkilerine yönelik potansiyel tehditlere bile tahammül etmeye hazır olmadığını bir kez daha doğruluyor. Aliye için bu durum sakinleştirici bir etki yaratıyor, çünkü sadece sözlerini değil, aynı zamanda bağlarını korumaya yönelik somut eylemlerini de görüyor. Bu özgüvenini güçlendiriyor ve Meryem'in davranışlarından kaynaklanan gerginliğini azaltmaya yardımcı oluyor. Tüm olaylar zorunlu ayrılıktan sonra aralarındaki bağın zayıflamadığını, aksine daha da yoğunlaştığını ve derinleştiğini gösteriyor. Mesafe duygularının gerçek gücünü ortaya çıkararak, her birinin çevrelerindeki değişiklikleri daha keskin bir şekilde deneyimlemesine neden oldu. Yeni koşullar nedeniyle ortaya çıkan Cihan'ın kıskançlığı, güvensizliğin bir tezahürü değil. Kendisi için en değerli olanı kaybetme korkusunun bir sonucu haline geliyor. Aynı zamanda Alya'nın tepkisi onun için sadece aşkın kendisinin değil, aynı zamanda sürekli baskı veya şüphe olmadan partnerine duyduğu huzur ve güvenin de önemli olduğunu gösteriyor. Zamanla aralarında birbirlerini daha olgun bir şekilde anlama oluşuyor. Sadece hissetmeyi değil, duygularını açıklamayı da öğreniyorlar, bu da çatışmalardan kaçınmalarına ve zor anları açık bir diyaloğa dönüştürmelerine olanak tanıyor. Alya da kendi payına değişir, duygularına ve aralarındaki bağa daha fazla güven duyar. Meryem ile olan durum, ilişkilerinin ana tehlikesinin artık dışsal koşullar değil, bu koşulların kendilerini ne kadar etkilemesine izin verdikleri olduğunu gösterir. Cihan'ın net duruşu ve Alya'nın özgüveni bu tehdidi ortadan kaldırarak yanlış anlamalara minimum alan bırakır. Sonuç olarak, ilişkileri daha istikrarlı ve bilinçli hale gelir. Artık olaylara sadece tepki vermezler, birbirlerini destekleyerek ve tek bir ekip gibi hareket ederek durumu yönetmeyi öğrenirler. Bu sürekli dış baskı ve zor koşullara rağmen, sadece bağlarını korumalarına değil, aynı zamanda kademeli olarak güçlendirmelerine de olanak tanır.